Gidelim bakalım ya. Japonya'da bir köy gezelim arkadaşlar. Bu mimariye bu arada Gasho-zukuri deniyormuş arkadaşlar. Hoş bir görüntü yani Tokyo'nun kalabalığından sonra şöyle bir manzarayla karşılaşmak. Bu bebek arabalarının üstü böyle kapatılır ya. Hello. Nice to meet you. Hepsi çekik gözlü, ben anlamıyorum ki hangisi Japon, hangisi Çin, hangisi Singapurlu, hangisi Koreli. Japonya'nın kuzeybatısından herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Tokyo'dan ayrıldım. Dün gece otobüsle Kanazawa isminde bir şehre geldim. Şu an Kanazawa'nın hem tren hem otobüs istasyonundayım. Şu arkamda görmüş olduğunuz bina tren istasyonu. Onun hemen önünde ve hatta diğer tarafında da otobüsler var. Otobüsler kalkıyor. Başlıkta da gördüğünüz üzere bir köye gideceğiz. Çok güzel bir köye gideceğiz. Hatta otobüsümüz gelmiş olabilir. Büyük ihtimalle şu otobüsle gideceğiz. Karşıda Hokuriki Railroad Ticket Office var. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Buradan biletimi aldım. Shirakawa. Gideceğimiz köyün ismi bu arkadaşlar. Shirakawa Go diye geçiyor. Bu köye gideceğiz. Gidiş dönüş biletimi aldım. Şu arkamda 4 numaralı duraktan otobüsümüz kalkacak. Gördüğünüz üzere zaten bir sürü turist var. Nispeten turistik bir yer diyebilirim orası için. Köy gezelim istiyorum. Birazcık şehirden uzaklaşalım istiyorum. Belki Japonya'nın kültürel yönünü biraz daha hissedebiliriz böyle köy kasaba gezdiğimizde. Ben de merak ediyordum açıkçası. Birazcık araştırdım. Birkaç köy buldum. Ama ve lakin Japonya'da ulaşım biraz pahalı olduğu için hangilerini ziyaret edebilirim çok emin değilim. Burayla başladık. Bakalım başka bir köy gezebilirsem tabii ki de çok mutlu olurum. Hem sizlerle de paylaşmış olurum. Şimdi dün gece otobüsle Kanazawa'ya geldim Tokyo'dan. Gece otobüsüyle geldim. Gayet rahattı, güzeldi. Otobüsü seçme sebebim daha uygun. Trenler pahalı burada maalesef. Birazcık bütçemi de düşünmek zorundayım. 4000 yen verdim otobüse. İnternetten aldım bileti. 1100 lira civarı aşağı yukarı bir şey yapıyor. 1000-1100 lira arası bir şey yapıyor. Çok ilginç bir otobüstü bu arada. Konforluydu. Bayağı konforluydu. Şoför abiler, 2 tane şoför vardı. Gayet böyle şeydi, sıcakkanlıydı. Yani ben tek turistim otobüsteki. Sohbet ettik böyle mola verdiğimizde. Çok ilginç bulduğum bir şey oldu koltuklarda. Bu bebek arabalarının üstü böyle kapatılır ya. Ne derler ona? Puset mi derler? İşte o pusetin üstü kapatılır ya. Ha bak şöyle göstereyim. Ulan bebek arabası dedim. Bebek arabası geldi. Şöyle üstü kapatılıyor ya. Onlardan koymuşlar abi koltuklara. Ya İlk başta bir garip geldi ona, tamam mı? Abi koltuğa oturdum, biraz yatırdım. Onu bir kapattım. Hiç ışık yok, bir şey yok, hiçbir şey gözükmüyor. Rahatlıkla uyursun yani, üstü kapalı gibi. Abi gözünü kapatıyor. Bir de telefonu yerleştirebileceğiniz böyle bir tripod koymuşlar. Oraya da telefonu yerleştiriyor, yan çeviriyor. Al sana, kimse seni rahatsız etmeden, kimseyle muhatap olmadan izle videonu, yolculuğunu yap. Aynı o mantık. O şekilde gelmiş oldum arkadaşlar. Sabah 5.30'da indim, bir Allah'ın kulu yoktu diyeceğim de birkaç kişi vardı, o kadar da abartmayayım. Ofisin açılmasını bekledim. Çayımı aldım, çay içtim. 7-Eleven, işte Lawson, bu tarz convenience store'lar diyorlar. Dükkanlar sürekli açık, 7/24 açık. Aldım biletimi, şimdi 8'i 10 geçe kalkacak otobüsümüz. Şöyle sıraya girelim hatta ya. Ama önce bir bakayım da şuradan garanti edeyim. Böyleydi. İlk yolculuğumuzu da gerçekleştirmiş olduk Japonya'da. İlginç bir deneyimdi açıkçası. Şuradan bakayım. Aynen. Shirakawa Go diyor. 8-10 geçe. Gidelim bakalım ya. Japonya'da bir köy gezelim arkadaşlar. Japon köyleri nasıl oluyor bir de biz görelim, değil mi? Bak karşıda smoking area var. Biliyorsunuz burada kafanıza göre bir yerlerde sigara içemiyorsunuz. Böyle sigara içme alanları oluyor. Oralarda içebiliyorsunuz. Burası kurallar ülkesi. Japonya'ya geliyorsanız ayak uydurmanız gerekiyor. Bir de yanlış bilmiyorsam 1000 yen cezası var. Fiyatta çok emin değilim ama öğrendiğim kadarıyla sokakta mesela sigara içiyorsunuz, 1000 yen ceza yiyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Konnichiwa. Konnichiwa. Seat number 5B. 5B. Okay. Thank you. And backpack? Okay. O kardeşlerimiz de sırt çantalı gezgin. Onların yanına öyle koyayım. Varış saatimiz de 9.35 bu arada.
5 be. Şurada yukarıda yazıyor. Bizimki sağ tarafta. 5 be. Aynen. Şöyle göstereyim. Koltuklar burada. Orada prizimiz var. Şey var. İçecek koymak isterseniz böyle. Nerede benim çayım? Şöyle şişenizi koyuyorsunuz. Bilet fiyatı 2800 yen arkadaşlar tek yön olarak. Ben gidiş dönüş aldım 5600 yen. Yaklaşık 1500 TL civarı bir şey yapıyor. Yolculuğumuz 1 saat 10 dakika sürdü. Tahmin edilen süreden daha erken geldik. Shirakawa Go'dayız arkadaşlar. Beklediğimden çok farklı bir manzarayla karşılaştım. Çünkü kar var her yerde. Her yerde kar var. Şu an dağların arasındayız. Çok yüksek bir rakım değil burası. Yani 500 metrelerde dağlarla çevrili köyün etrafı. Önümüzde hemen mezarlık var bu arada. Otobüs terminalinin hemen yanında mezarlık var. Vallahi karlarla çevrili her yer. Şaşırdım açıkçası. Burası terminal. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Benim dönüş biletim var ama yok ise buradan alacaktım. Yani sizin dönüş biletiniz olmazsa oradan alırsınız. Burada tuvaletler var. Burada da eğer para bozmak istiyorsanız biraz düşük kurdan bozuyor ama böyle gördüğünüz üzere farklı ülkelerin para birimlerini buradan akıllı makinelerden değiştirebiliyorsunuz. Mesela 133.51'den bozuyormuş doları. Biraz düşük bozuyor ama hayat kurtarır yani. Hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza o çıkar. Burada Türk bayrağı gördüm. Ne için bu onu bilmiyorum. Ne diyor? Could you tell us what your country you're from? Nereden geldiğinizi mi söyleyin diyor. İşaretleyelim hemen. Burada mühür var. Dilerseniz mühür basabiliyorsunuz. Hemen basalım. Gittiğim yerlerde böyle mühür varsa hatıra olarak bir kitap, bir defter, bir kağıt parçasının üzerine basıyorum. Ama birazcık silik çıktı ya bu. Burada terminallerde bazı yerlerde hatta öyle de söyleyebilirim. Yürüyüş yolları yapmışlar yayalar için. Yani şurası mesela yaya için güvenli yürüyüş yolu. Bu tarafa geçtiğiniz an uyarıyorlar sizi geçmeyin diye. Dün terminalde başıma geldi de arkamdan 5 kişi otobüsün fotoğrafını çekecektim falan diye bağırdı. Otobüsün önüne geçme dedi, oraya geçmek yasak dedi. Dedim özür dilerim, tamam. Ya kurban olurum, bir de biraz böyle yüksek tonda falan dediler. Özür diliyorlar, böyle eğildiler, bayağı çok eğildiler. Özür dilerken sanırım çok eğiliyorlar. Ben de eğildim, onlar eğildi, ben eğildim. Öyle bir sekans yaşandı. Bakın burada da sigara içme alanı var. İşte elektronik sigara içebiliyorsunuz, normal sigara içebiliyorsunuz. 20 yaşından yüksek olmanız gerekiyor buraya girmeniz için. Ben 31 yaşındayım, girebilirim. İçerisi de böyle. Yani genç dostlarım varsa hiç özenmesinler sigaraya. Yani bütçenize yazık, ciğerlerinize yazık. Hiç şey yapmayın, özenmeyin. İyi bir şey değil, gerçekten iyi bir şey değil. Farklı şeylere para harcayın, paranızı biriktirin, başka şeylere harcayın. Otobüste bir tane Japon olduğunu düşündüğüm abi vardı yanımda. Arkada teyzenin biri hapşuruyor, tamam mı? Ama alerji mi oldu, ne oldu, bir şey mi oldu, garip bir şey mi kokladı? 10-12 kere böyle arka arkaya hapşurdu. Abi sürekli bir tepki veriyor. Sürekli falan. Ulan dedim, ne kadar garip tepki veriyor bu insanlar. Hani ben Japon zannediyorum abi. Geldiğimden beri Japonlarda dikkat ettim. Bir özellik vardı yani o tepki verme konusunda. Şu tarafa doğru gidelim de aşağı doğru devam ediyor köy.
Yani asıl böyle aşağı doğru gidiyorsunuz. Yeni yerleşim yerleri de var. Burası geleneksel kısmı köyün. Neyse ben uyuyakalmışım. Yine böyle bir garip sesler geliyor, tamam mı? Tepkiler bilmem neler. Bir gözümü açtım, böyle karlı şeyler, tepeler. O abi tepki veriyor. Ya dedim, bu Japonlar dedim ne kadar böyle hani garip tepkiler veriyor diye düşünüyorum ama kötü bir düşünce olarak değil, yani şaşırdığım için. Yeni deneyimlediğim bir ülke sonuçta. Sonra böyle sohbet ettik. Abi Singapurlu çıktı. Abi ben ne bileyim, bunların hepsi çekik gözlü, ben anlamıyorum ki hangisi Japon, hangisi Çin, hangisi Singapurlu, hangisi Koreli, ben anlamıyorum ki. Hepsi çekik gözlü. Öyle komik bir sekans yaşandı otobüste. Abinin tepkisi sayesinde güzel manzaralar izleyerek geldim. İçim geçmiş. Otobüs araba koltuğuna oturunca otomatikman uyuyorum. İyi yaşa abi. Herkes hapşuruyor. Arkadaş ilkbahardayız ya. Yaz geldi gelecek. Kar var. Tokyo'da sakura dönemi. Burada kar. Şimdi güneye doğru gideceğiz. Japonya'nın güneyine doğru gideceğiz. Kyoto, Osaka falan, oraları da gezmek istiyorum. Bakalım orada durumlar nasıl. Kar gören masum İzmirli hemen bir basalım kara. Bu hareketi yapmasak olmaz. Olmazsa olmazlardan. İzmirliler olarak kar görmüyoruz. Soğuğu geliyor bize. Kendisi gelmiyor. Bu köyün yakınlarında bir nehir gördüm. Sho Nehri'ymiş ismi. Bu bölge için oldukça önemli bir nehirmiş. Burası Beyaz Nehir kasabası olarak geçiyor. Aslında bir köy ama öyle demişler. Yani Beyaz Nehir köyü, Beyaz Nehir kasabası böyle adlandırılıyor. Dikkatinizi çeken bir şey vardır diye düşünüyorum. Bakın, evlerin çatıları ne kadar dik. Ve bunları samandan yapıyorlarmış. Çatıların dış korumasını. Bu kadar dik olmasının sebebi, burası yıl boyunca kar yağan, yani yılın çok büyük bir kesiminde kar yağan, kış döneminde oldukça çetin şartların yaşandığı bir köymüş arkadaşlar. Yani geçmişten günümüze özellikle kışın yaşam oldukça zormuş ve çok kar yağıyormuş ki İlkbahardayız, yaz gelecek ama hala çevremizde kar var gördüğünüz üzere. Bu kadar dik yapmalarının sebebi, yoğun kar yağdığı dönemlerde böyle akıp gitsin, kar akıp gitsin. Yani böyle yağıyor, burada hiç çatıda birikmiyor, hop aşağı sürükleniyor. Ve ne oluyor? Yaşam alanlarını, evlerini korumuş oluyorlar, çatı çökmüyor. Bu mimariye bu arada Gasho-zukuri deniyormuş arkadaşlar. Dedim ya, dış kaplamayı, dış cepheyi, yani çatının dış cephesini samandan yapıyorlarmış diye. Bu abi işte. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Enjoy. YouTuber, is it? Yes. Okay. What's your channel? Do you have phone? I can write. Okay, can. Bu abi işte o değişik tepkiler veren abi. Arkadaşlar, bu vesileyle siz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. This. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you. You can film us. Yes, yes, I film you. Thank you. Okay, see you. See you. Okay, bye bye. Çok sevimli abi ya. Güzel tepkiler veriyordu yani. Ne diyordum? Çatıların bu dış kaplamasını samandan yapıyorlarmış. Belirli aralıklarla bu samanlar değişiyormuş arkadaşlar. Hatta bakın ne kadar kalın. Şu görüyor musunuz, bakın ne kadar kalın. Belirli aralıklarla bu köy ahalisi toplanıp değiştiriyorlarmış, yeniliyorlarmış bu samanları. Buna da Yui geleneği deniyormuş. Ama asıl dünyaca tanınan ve Japonya'da da oldukça bilinen ve saygı duyulan bir kültür bu evin mimarileri. Gasho-zukuri deniyor bu evin mimari yapısına. Hem Japonya'da hem de dünyada bilinen ve tanınan bir mimariymiş. Bu sebepledir ki UNESCO burayı koruma listesine almış, dünya mirası listesine almış. Çünkü değişik bir köy, kültür değişik, yapı değişik, evler değişik, manzara güzel. O yüzden insanlar gelip burayı ziyaret ediyor.
Japonların milli içkisi var, sake. Biliyorsunuzdur. Saydam bir içki. Sake festivali yapıyorlarmış her sene burada ama hangi döneme denk geliyor onu hatırlamıyorum. Okumuştum da aklıma gelmedi şu an. Şimdi burası böyle geleneksel evlerin korunduğu kısım ama aşağı doğru gittiğiniz zaman yeni yerleşim yerleri var orada. Burada bu tarz böyle gaşo-zukuri tarzı evleri korumuşlar. Hem yaşayan da var bu evlerde ama genelde turistleri ağırlıyorlar. Gelip konaklayabiliyorsunuz buralarda. Ben baktım, şu an sakura dönemi Japonya'da, ilkbahardayız. $100 civarı en ucuz yer. Şunlar çok tatlıymış ya. Bir an gözüme takıldı. Biri Edi, biri Büdü. Üçüncüsüne isim bulamadım. Ben çocukken Edi ile Büdü vardı, izlerdik. Bir de kurabiye canavarı vardı. Ben çok severim kurabiye canavarını. Yani konaklama bir tık burada pahalı. Ama tabii bütçeniz varsa böyle bir yerde ben şahsen konaklamak isterdim ya. $100'dan başlıyor işte. Köyü yukarıdan görebileceğiniz bir manzara izleme noktası var. Araçla çıkmak yasak buraya. Yürüyerek çıkabiliyorsunuz sadece. Şu yoldan böyle 5 dakika yürüyorsunuz. Bu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Tokyo'dan sonra o kadar iyi geldi ki böyle bir manzara. Bir de karlar altında beklemiyordum burayı, dürüst olmak gerekirse. Şimdi fotoğraflarını gördüm ben köyün. Karlı fotoğraflarını gördüm tabii ki. Çok hoş gözüküyordu. Kışın çekmişler. Silme bembeyaz her yer. Ve ışıklar falan da yanıyordu fotoğraflarda. Şahaneydi yani, dedim ben buraya gitmeliyim. Ama bu mevsimde kar beklemiyorum tabii ki. Çok güzel bir görüntü ya. Bir yanda böyle karlı zirveler var. Ağaçları görüyoruz. Kiminde yapraklar yemyeşil, kiminde yaprak yok, kupkuru. Gerçekten çok hoş bir görüntü. Yani Tokyo'nun kalabalığından sonra şöyle bir manzarayla karşılaşmak Japonya için çok özel bir yere sahip olacak burası. Yani iyi ki gelmişim dediğim yerlerden biri oldu şimdiden. Çok hoşuma gidiyor böyle yerler. Beni takip edenler bilecektir. Ben Güney Amerika'da da böyle köyleri, kasabaları çok ziyaret ediyordum. Hep böyle yaşanacak yer konusunda sohbet ettiğimizde bu tarz yerlere işaret ettim sizlere, hatırlıyorsanız. Yani küçük bir köy, kasabada eğer bir sabit hayat yaşamak isteseydim ya da ileride yaşamayı düşünürsem bir göl kenarı, kesinlikle bir karlı zirve olmalı yani. Ben çok seviyorum karlı zirveleri. Bir göl kenarı olur, nehir kenarı olur, bir dağ zirvesine bakmalıyız. Çok kalabalık değil, bu tarz böyle bir yer yeter. Nüfusu ne kadar buranın? 1500 civarı arkadaşlar. Eskiden daha da kalabalıkmış da gitgide sayı azalmış. Büyük ihtimalle dışa göç veriyorlar. Gençler kaçıyordur diye düşünüyorum büyük şehirlere, büyük yerleşim yerlerine. Şu an 1500'lerde nüfusu. 2024 sayımı bu. Geçmiş dönemlerde burada yaşayan insanlar ipek böcekçiliğinden para kazanıyormuş arkadaşlar. Hatta bir hikaye var. Evlerinin üst katında ipek böcekçiliği yapıyorlarmış. İnanış odur ki üst katta bir noktada bir kapı oluyormuş ve o kapı gizli bir kapıymış. Hem ola ki buraya bir düşman saldırısı oldu ki eski dönemlerde çok mümkün değilmiş bu. Hani imkansız değil ama zor bir durumuymuş. Çünkü bulunduğu konum itibariyle. O kapıdan hem kaçabiliyorlarmış hem de o kapının ardında ipek böcekçiliği çok değerli olduğu için o dönemlerde ipek böceklerini saklıyorlarmış. Kadınlar genelde bu işle ilgileniyormuş. Erkekler ne yapıyor? İşte toprak el verdiğince, hava şartları el verdiğince tarım yapıyorlar.
pirinç yetiştiriyorlarmış, kara buğday yetiştiriyorlarmış. Bunun yanı sıra odunculuk yapıyorlarmış. Ve bu çevrede barut için önemli olan bir maden var imiş. İnternette nitrat yazıyor ama nitrat barut için önemli mi çok bilmiyorum. Nitrat madeni olduğu yazıyor internette bu çevrede. O madenden de gelir elde ediyorlarmış. Tabii bunun yanı sıra farklı yollarla da geçmiş dönemde insanlar bir şekilde buradaki çetin hayatla mücadele ederek yaşamlarını sağlamışlar. Çok uzun bir süre burada kalmışlar, ayrılmamışlar. Buranın bu kadar geleneksel kalmasının sebebi de bu. Kolektif bir yaşam sürmüşler. Birbirlerini tutmuş buradaki insanlar. Dıştan geleni pek fazla kabul etmemişler. Hatta bir hikaye var. Beyaz kadın hikayesi. Bu arada burası çok güzelmiş ya. Oturuyorsun şuraya, fotoğraf çekiyorlar. Güzel bir görüntü. Bir kadın zamanında dışarıdan geliyor bu köye. Beyaz giysili bir kadın. Kimse kabul etmiyor. Sadece bir aile diyor ki buyurun bizde kalabilirsiniz. O gece kadın o evde kalıyor. Daha sonrasında bir uyanıyorlar. Kadın yok. Ertesi gün. Yok kadın, gitmiş gece. Ve her böyle kış geldiğinde, sert kış ayları, günleri geldiğinde sokakta beyaz kıyafetli bir kadının dolaştığı hep rivayet edilmiş. Gördüklerini iddia etmiş insanlar. Beyaz kadın hikayesi olarak kalmış bu köyde. Şöyle de bir anekdot yazıyordu devamında. O aile o kadını misafir ettiği için, evlerine buyur ettiği için bolluk bereket içinde sürdürmüş geri kalan yaşamlarını. Ve diğer aileleri böyle birazcık zor şartlar karşılamış. Böyle bir hikaye anlatılır. İnternette bunu okudum. Yani burada verilmek istenen mesaj, paylaşımcı olun. Biri yardıma ihtiyaç duyuyorsa elinizden geleni yapın yani. Çok mükemmel şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Yani bir adım atmalarını sağlamak bile karşıdaki o yardıma ihtiyaç duyan kişilerin bence çok saygıdeğer bir şey, önemli bir şey. Onun hayatını komple değiştirmenize gerek yok. Yani ufak böyle bir itekleyin ki o devam edebilsin yoluna. O güç, kuvvet, maneviyat bile yeter. Buradaki ana fikir o. Günümüzde de gördüğünüz üzere bir sürü turist geliyor buraya. Turistlerden para kazanıyorlar. Tabii farklı işlerde, tarımdır, odunculuk devam ediyordur hala, yani ormancılık. İpek böcekçiliği pek kalmamış bugünlerde. Ama geleneksel olarak böyle hani tutmaya çalışıyorlar onu. Kültürü korumaya çalışıyorlar. Bu şekilde insanlar hayatlarını geçindiriyor burada. Ay ne güzel ya şu. Baksana. Kocaman. Turuncu. Koyu mor diyeceğim yani. Çok farklı bir rengi var. Beyaz da görüyorum şurada. Burası pirinç tarlası. Yanlış bilmiyor isem. Şunun kalınlığına baksana ya. 60 derece yazıyordu internette. Açısı 60 dereceymiş. Lapa lapa kar yağdıkça akıyor, gidiyor, devam ediyor. Tabii alttan da farklı ahşaplarla destekliyorlar. Sadece saman değil yani. İç kısmı da ahşaptır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yok, komple saman. Ama tabii evi şöyle ahşaptan yaptıkları için yani bir katman, farklı bir katman gibi oluyor. O kadar küçük alanlarda yaşıyorlar ki Japonlar. Arabaları bile ufak, baksana. Küçücük. Tokyo'da seyahat ederken dikkat etmiştim. Burada da karşıma çıktı. Her nereye giderseniz gidin ücretsiz tuvaletler var arkadaşlar. Ve tertemiz. Gerçekten tertemiz. Bir sürü tuvalet kağıdı oluyor. Zaten biliyorsunuz oturduğunuzda sıcacık. Bayılıyorum Japonya'daki tuvaletlere. Akıllı tuvaletler. Bir tane böyle klozeti alacağım, götüreceğim eve. Kuracağım sistemi yani. O kadar hoşuma gitti. Her yerde ücretsiz tuvalet var. Her yerde yani. Sıkıştığınız an 2 dakika içerisinde buluyorsunuz. Bakın burada da sigara içme alanı var.
Vay be, Japonya'da köy de gördük ya. Aslında 5-6 tane köy bulmuştum dürüst olmak gerekirse ama çok sapa yerlerde ya gerçekten. Benim bir Japon arkadaş edinip onun da arabası olursa benzini koymamız lazım ve onunla geziyor olmamız lazım. Yani onda bir de dil de olacaktır. Daha rahat iletişim kurarız. Böyle hani turistik olmayan köyler de buldum çünkü. Bakalım bir gün diyelim 2. Japonya seyahate ve saklayayım oraları da. Gelirim çünkü ben buraya. Param oldukça gelirim. Niye gelmeyeyim? Japonya güzel memleket. Ben sevdim valla. Umarım sizler de gelip görebilirsiniz buraları. Yani sadece videodan izlemeyle yetinmezsiniz, kalmazsınız. Umarım o ekonomik şartlar, hayat şartları elverişli olur sizler için de, hepimiz için. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Yani başka ne gösterebilirim, ne anlatabilirim bilmiyorum. Her yerde düzen, nizam kurmuş Japonlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Köyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar ve beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basabilirsiniz. Bir eleştiriniz varsa, beğendiğiniz noktaları videoda yorumlara yazın lütfen. Bunu söylüyorum çünkü YouTube bizden bekliyor algoritmaya sokmak için videoları. Böyle böyle kanal gelişiyor. Yeni insanların önüne çıkıyoruz ve yeni aboneler kazanıyoruz. Bu sayede de kanalımız büyüyor ve bizler de gelir elde edip işte dünyayı dolaşıyoruz gezgin arkadaşlar olarak ve tabii YouTube'a diğer içerik çeken arkadaşlar için de aynı algoritma geçerli. Ama biz gezginlerin işi zor, görüyorsunuz yani çok maliyetli bir şey. Sürekli hareket halindeyiz, sürekli bir şeylere para harcıyoruz. O yüzden gezginlerin yeri biraz daha kıymetli olmalı diye düşünüyorum YouTube'da. Desteklerinizi bekliyoruz bütün gezginler, sadece ben değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos. Sayonara. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao ciao.